Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. VID kanalının resmi Twitter hesabından düzenlemiş olduğu anket sona erdi. Ankette biyografi belgesel kuşağı türünde kimin kısa belgeselini yapmamızı istersiniz sorusunu sormuştuk. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener şıkları arasından ankete katılanlar Recep Tayyip Erdoğan ismini seçti. Recep Tayyip Erdoğan %44.44, Kemal Kılıçdaroğlu %33.3, Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de %11.1 oy oranına sahip oldu. Takipçilerimizin isteği doğrultusunda bu bölümde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biyografi belgeselini izleyeceksiniz. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ülkesine duyduğu aşkla gönülleri fetheden, gençliğinde atıldığı siyasette sağlam adımlarla Cumhurbaşkanlığına yükselen ve halkın seçtiği ilk başkan uzun adam Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat hikayesi. Aşığın maşukuyla buluşup yeni, taze dinamikler elde etmesi gibi bir olay. Gençlik yıllarında sosyal hayat ve siyasette iç içe bir yaşam sürdüren Erdoğan, acaba o zamanlar bir gün reis diye anılacağını, böyle sevileceğini hayal edebiliyor muydu? İnsan ne çok hayal kurup vazgeçiyor. İşte vazgeçmeden bir şeye tutkuyla bağlanmak böyle bir şey. Sonunda hep gülüş, hep başarı getiriyordu. Bir gün koskoca bir ülkenin sorumluluğunu almak, koskoca bir tarihin yükünü sırtlanmak büyük, çok büyük bir hayaldi elbet. Gençliğinde durup birini anlatmaya kalksa insanların ona gülmeden edemeyeceği kadar büyük. Demek ki bazen sessiz hayaller kurmak gerekiyor. İşte bu biyografi videomuzda Erdoğan'ın çocukluktan bu yana kaybettiklerinin ama en çok kazandıklarının ve elbette kazandırdıklarının hikayesi olacak. Çünkü o sessiz hayaller kurup sağlam adımlar atmayı bilmişti. Sen öyle bir yürü ki beyim, dünya kudret görsün, iman görsün, zafer görsün. Sen yürü sultanım, Allah'ın adıyla hakkın yoluna yürü. Erdoğan'ın çocukluğu. Recep Tayyip 26 Şubat 1954'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde Tenzile Hanım ve Ahmet Bey'in oğlu olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Recep Tayyip Erdoğan adını verdi. Recep adını doğduğu gün Hicri takvime göre Recep ayına denk geldiğinden, Tayyip ise dedesinin adı olduğundan tercih edilmişti. Babası Ahmet Bey, Bakatalı Tayyip olarak anılan Tayyip Efendi'nin oğluydu. Tenzile Hanım, Ahmet Bey'in ikinci evliliğiydi. İlk evliliğini Güneysu'dayken Havule Hanım'la yapmıştı. Bu evlilikten Mehmet ve Hasan adını verdikleri iki çocukları olmuştu. Ahmet Bey İstanbul'da şirketi Hayriye'ye kıyı kaptanı olarak girdi. Anuli Hanım'la evlilikleri sona ermişti. Burada Tenzile Hanım'la tanıştı ve Ahmet Bey ikinci evliliğini Tenzile Hanım'la yaptı. Bu evlilikten Recep Tayyip, Mustafa ve Vesile dünyaya geldi. Recep Tayyip sakin ve yeri gelip yokluğu hissettiği bir çocukluk geçirdi. Reis Kaptan lakabıyla anılan babası Ahmet Bey'in çocukluğundan gençliğinde karakteri üzerindeki etkisi yadsınamazdı. En çok tatil günlerinde babasının kendisini motorla Galata ve Tophane'de gezdirdiği zamanları seviyordu. Babasını en iyi bu gezilerde gözlemliyor, sert mizacının altındaki sevilesi adamı fark ediyordu. Ahmet Bey çok asabiydi ve tabii bu asabiyetinin yanında çok da disiplinliydi. İşte Recep Tayyip'i babasına benzeten de bu yanıydı.
özünde asabi yanından korksa da o tatlı baba korkularındandı. Yamalı ayakkabılarla okul yolu. Recep Tayyip okul hayatına Kasımpaşa'da başladı. Piyalepaşa İlköğretim Okulu'na kaydolmuştu. Okul evlerine yakın değildi. Annesi onları her gün okula götüremiyordu. Yaz kış demeden yarım saatlik yolu yamalı ayakkabılarla gidip geliyordu. Durumları pek iyi değildi. Her çocuk karınca kararınca bir işin ucundan tutup eve para getirmeye bakardı. Recep Tayyip de annesinin içini suyla doldurduğu bakraçlara buz koyar, mahallelerindeki futbol sahasında soğuk su ve simit satardı. Yatılı okul zamanları geldiğinde de babasından aldığı harçlıklar kitap masrafına yetmediğinde kartpostal satacaktı. Yazları ise Rize'ye gidenler çay ve fındık toplarlardı. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenmiş koca yürekli çocuklardı onlar. Sokakta oyun oynayacak, kendi oyunlarını kuracak kadar da şanslılardı. Hayatının dönüm noktası. Recep Tayyip 5. sınıfta hayatının dönüm noktasını yaşadı. O gün İmam Hatip onların da hayatına girdi. Okul müdürü namaz konusunu işliyordu. Derste kim namaz kılacak diye sorduğunda Recep Tayyip parmağını kaldırdı. İhsan Hoca öğrencisinin namazını izledi. Çok geçmeden babası Reis Bey'i okula davet etti. Ona, "Biz Tayyip'i İmam Hatip Okulu'na gönderelim" diye fikrini bir çırpıda belirtiverdi. Recep'in kaderi işte o gün değişti. Babası biraz duraksadı ve "Nasıl takdir ederseniz" dedi. Recep, Piyalepaşa İlkokulu'ndan 1965'te mezun oldu. Bu nasıl düşündüğüne, nereden baktığına göre değişen bir kader noktasıydı. Çünkü Recep Tayyip o dönemde İmam Hatip mezunu olmanın ülke içinde üniversite kapılarının kapalı olduğu anlamına geldiğini bilmiyordu henüz. Yatılı okuduğu Fatih'teki İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1973'te mezun oldu. Kendi deyimiyle bir mücadelenin içinde olduğu zamanlardı. Üniversite konusunda yaşadığı kısıtlamalar sebebiyle liseyi bitirmek için dışarıdan bitirme sınavlarına girdi ve fark olarak gösterilen dersleri verdi. Mücadeleden sağ çıkıp geleceğe yüzünü dönebildi ve Ekim 1973'te Eyüp Lisesi'nden mezun olup ikinci bir lise diploması aldı. Aynı yıl İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı Aksaray İktisadi ve Ticari Yüksekokulu'na girdi. 1977-1978 döneminde akademi bünyesindeki Yüksekokullar İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ticari Bilimler Fakültesi adı altında birleştirildi. Recep Tayyip de Şubat 1981'de mezun oldu. Kurum, Temmuz 1982'de kurulan Marmara Üniversitesi'ne bağlandı. Diplomasında adı geçen kurumsa Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi oldu. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Yıllar sonra dönüp bugünlere baktığındaysa en çok sosyal birisi oluşunu takdir edecek ve iyi ki yapmışım diyecekti. Çocukluğundan beridir asla asosyal biri olmamıştı. Siyaseti takip etmeye erkenden başlamıştı. Özellikle orta öğretim boyunca yaşadığı süreç, geleceğini şekillendiren ilk zamanlardı. En değerli safir taşlarından örülmüş zamanlar. Öyle ki yıllar sonra bir röportajı sırasında şunu diyecekti: "O dönemler olmamış olsaydı bunlar olmazdı. O sosyal yaşam beni daha sonra siyasete taşıdı. Siyasette de ondan sonrası devam etti." Erdoğan'ın futbol merakı. Arkadaşları arasında en çok o severdi top oynamayı. Teneffüs arasında yapılacak 10 dakikalık maçın lezzetini dahi tam tadabilmek için o kağıttan topları kendisi yapardı çocukken. Topa ilk ayak vuran o olurdu. Kağıt topların peşinden koşarken bayramlarda biriktirdiği harçlıklardan bir top almanın sevinçinde
mahallede top koştururdu. Sonra mahalle takımı derken ilk transferini amatör kümede yaşadı. Bu transferin ücreti 500 liraydı. Recep Tayyip bir yandan seviniyor, belki bir yandan da futbol sahasında ne kadar su, simit satsa bu parayı kazanırdı. Onu hesap etmeye çalışıyordu. Onun futboldan asıl kazancı para değildi aslında. Terimlerin anlamını zamanla kavrayacak olsa da kolektif düşünmeyi ve dayanışmayı öğrenmişti. Üstelik sözlük anlamlarının karşılığı olması yanında bunu gerçekten hissederek öğrenmişti. Temmuz 1974'te İETT'de geçici işçi statüsüyle işe başladığında kurumun futbol takımında top koşturmaya devam etti. 18 Haziran 1981'de görevinden istifa etti. Bu süreçten sonra bir sürede amatör takımlardan biri olan Kasımpaşa Erokspor'da oynadı. Siyasi kariyerine başlarken Recep Tayyip siyasi kariyerine oldukça erken başlamıştı. İlk adımı lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ne girerek attı. 1975'te üniversitedeyken daha resmi bir adım daha attı ve Milli Selamet Partisi'nin Gençlik Kolu Başkanlığına, 1976'da ise İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Bu görevi MSP 12 Eylül darbesi sonrasında kapatılana kadar devam etti. 1982'de askerlik görevi için siyasete ara verdi. Acemi Birliği'nde geçen 4 aylık süreçte Tuzla Yedek Subay Piyade Okulu'ndaydı. Usta Birliği döneminde ise İstanbul Kağıthane'deki 3. Kolordu, 6. Piyade Tümeni, 77. Piyade Alayı Karargah Servis Bölüğü'nde kantinlerin idaresinden sorumluydu. Siyaset damarlarında akan kandan farksızdı artık. Kendini oraya ait hissediyordu. Askerliği biter bitmez kaldığı yerden devam etti. Daha da ilerleyecekti. Dönüşü 19 Haziran 1983'te kurulan Refah Partisi'ne katılarak yaptı. 1984'te de Beyoğlu ilçe başkanı oldu. 1985'te düzenlenen kongrede Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi seçildi ve aynı yıl partinin İstanbul İl Başkanlığına getirildi. Bugün hakikat ellerinin yaptığı mücadelelerden ve içimizde kırdığımız ve kıracağımız nefis putlarının hesabını yaptığımız gündür. 20 Ekim 1991'de yapılan genel seçimlerde Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve İslahatçı Demokrasi Partisi ile ittifak yaptı. Erdoğan da Refah Partisi'nin İstanbul 6. Bölge 1. sıradan adayı olarak seçimlere katıldı. Refah İstanbul'dan %16.73 oy aldı. Erdoğan 19. dönem milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. İlk kez gerçekleşen bir uygulama vardı. Seçmenler parti milletvekillerini sıralamaya bakmadan tercih edebiliyordu. Bu tercihle oy sisteminde seçmenler tercihine 2. sıradaki aday Mustafa Baş'tan yana kullandı. Erdoğan için sandıktan çıkan oy 9.000 iken Baş için 13.000'di. Sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra da Erdoğan'ın milletvekilliği Mustafa Baş'a geçti. Erdoğan evlendi. Erdoğan 4 Temmuz 1978'de bir konferans verdi. Emine Gülbaran'la da işte bu konferans sırasında tanıştı. Bu adam bir gün ülkede başkan olacaktı. Emine Hanım o gün ileride Türkiye'nin First Lady'si olacağından habersiz Erdoğan'ın ışığına kapıldı. Karşılıklı yansıyan bu ışık onlara bir evlilik ve 4 evlat getirdi. Kızlarına Esra ve Sümeyye, oğullarına ise Ahmet Burak ve Necmettin Bilal adlarını verdiler. Erdoğan tutuklandı.
Erdoğan 28 Aralık 1986'da yapılan milletvekili ara seçimlerinde Refah Partisi İstanbul adayı olarak gösterildi. Ancak seçilemedi. 26 Mart 1989'da ise Beyoğlu Belediye Başkanı adayıydı. %22.83 oranında oy alsa da yeterli olmadı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti adayı Hüseyin Arslan'ın oy oranı %29.29'du. Erdoğan, sonuç birleştirme tutanaklarında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle sonuçlara itiraz etti. Ancak İlçe Seçim Kurulu Başkanı 2. Asya Ceza Mahkemesi Hakimi Nazmi Özcan da kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Erdoğan'ı mahkemeye verdi. 18 aydan 2 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanacaktı. Dava Beyoğlu 1. Asya Ceza Mahkemesi'ne götürüldü ama Erdoğan duruşmaya katılmadı. Hal böyle olunca mahkeme hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Erdoğan bir ay sonra 27 Nisan günü tutuklandı. Bir hafta Bayrampaşa cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest kaldı. Mahkeme ise kendisine hakime hakaret suçundan 6 ay hapis ve 20.000 lira para cezası vermişti. Ancak TCK'nın 72. maddesi uyarınca hapis cezası tecil edildi ve para cezasına çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan. Refah Partisi 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Recep Tayyip Erdoğan, Ali Coşkun, Temel Karamollaoğlu ve Nevzat Yalçıntaş için kamuoyu araştırması yaptırıyordu. 15 Ocak 1994'te partinin başkanı Necmettin Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday ismin Erdoğan olacağını açıkladı. Seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunu gösteriyordu. Erdoğan başkanlık döneminde 4 milyar dolarlık bir yatırıma imza attı. Trafik ve ulaşım sorununa karşı 50'den fazla köprü ve çevre yolu inşa edildi. Erdoğan'ın ikinci kez hapse girme süreci. Tarih 6 Aralık 1997'yi gösteriyordu. Erdoğan, Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısında yaptığı konuşma sırasında Ziya Gökalp'in 1912'de Balkan Savaşı'ndaki Türk askerleri için yazdığı Asker Duası şiirinden bir dörtlük okudu. Bu dörtlük şöyleydi. Minareler süngür, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Allahu Ekber! Bir sindiremez. Gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Erdoğan okuduğu bu dörtlüğün bu haliyle Ziya Gökalp'e ait olduğunu dile getirmiş ve şu açıklamada bulunmuştu. Konuşmamın bütünü incelendiğinde milli birlik ve beraberlik mesajı verildiği görülür. Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili bir inceleme başlatıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın görüntülerini inceledi. Görüşlerini Refah Partisi'nin kapatılması istemiyle açılan davanın görüşüldüğü Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na iletti. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Erdoğan hakkında yürütülen Türk Ceza Kanunu'nun 312'ye 2 maddesi uyarınca halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi 12 Şubat 1998'de tamamladı. Erdoğan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmaya 31 Mart'ta başladı. Dava 21 Nisan'da Erdoğan'ın hakkında iddia edilen suç işlediği yönünde sonuçlandı. Erdoğan 1 yıl hapis ve 860.000 TL ağır para cezasına çarptırıldı. Ancak duruşmadaki hali göz önünde bulundurularak cezası 10 ay hapis ve 176.666 lira para cezasına çevrildi. Erdoğan 3 Haziran'da açıklanan gerekçeli karara göre
Siirt'te yaptığı konuşma dindar ve dindar olmayan kesimler arasındaki gerginliği canlı tutmaya çalışıyordu. Erdoğan, "Bunları inanç birliği maksadıyla söyledim. Benim referansım İslam'dır" açıklaması yapsa da inandırıcı bulunmadı. Kararda yer alan cezanın ertelenmesine yer olmadığı ibaresine karşı olarak oy çokluğu için Yargıtay'a başvurma hakkını kullandı. Mahkemenin verdiği kararı 23 Eylül'de Yargıtay 8. Ceza Dairesi 1'e karşı 4 oyla onayladı. Bu kararın ardından Erdoğan'a siyasi yasak getirildi. Artık bir partiyle veya bağımsız olarak seçimlere katılamayacaktı. O döneme ait Hürriyet gazetesinin attığı şu manşet, Türk medya tarihinin akıllara kazınan ifadelerinden biri olacaktı. Tayyip'e şok ceza. Muhtar bile olamaz. Ceza infaz yasası gereği hapis cezası 4 ay 10 güne indirildi. Çeşitli ertelemelerden geçen cezanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bıraktı. 26 Mart 1999'da cezasını çekmek üzere Kırklareli Pınarhisar'daki Pınarhisar cezaevine girdi. 24 Temmuz 1999'da ise tahliye edildi. Yasaklı döneminde Erdoğan. Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'nin daimi olarak kapatmasının üzerinden çok zaman geçmemişti ki bağımsız kalan milletvekilleri yeni parti kurma çalışmalarını başlattı. Kendilerini gelenekçiler ve yenilikçiler olarak adlandırdıkları iki koldan yürüttüler bu süreci. Milli görüşü olarak adlandırılan taraf 20 Temmuz 2001'de Recai Kutan başkanlığında Saadet Partisi'ne, değişimci tarafsa 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurdu. Erdoğan aynı zamanda partinin genel başkanlığına seçildi. "Biz milli görüş gömleğini çıkardık" demişti Erdoğan ve kullanılan bu ibare muhafazakarların büyük tepkisini çekmişti. Bir yandan da sistemli bir çalışma içindeydiler. Bu partiyi biz kurmadık. Tayyip Erdoğan kurmadı. Abdullah Gül kurmadı. Abdülkadir Aksu kurmadı. Ali Sezal kurmadı. Hanefi Mahşek kurmadı. Siz kurdunuz, siz! Yakında seçim vardı ve hazırlıklıydılar. 3 Kasım 2002'de düzenlenen seçimlerde AK Parti %34.29 oy oranıyla birinci parti oldu. Parti bu başarıları gösterirken Erdoğan siyasi bakımdan yasaklı olduğundan seçimlere katılamadı. Milletvekili olamamıştı. 58. hükümet Abdullah Gül başkanlığında kuruldu. Erdoğan, damarlarında akan kanda dahi siyasetin varlığını hissediyor olmalıydı. Duyduğu üzüntüyü içinde tutup tekrar siyasi haklarına ulaşmanın yollarını arıyordu. Siyasi yasağının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifi sunuldu. Aslında bu yasa değişikliği oy çokluğuyla kabul edilmişti ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tasarının özenle somut ve kişisel olduğu gerekçesiyle veto etti. Bir süre aradan sonra yasa değiştirilmeden tekrar oylamaya sunuldu. Meclis tekrar oy çokluğuyla kabul etti. Bu kez Ahmet Necdet Sezer de onayladı. Erdoğan'ın milletvekili olmaması için artık hiçbir engel yoktu ve sağlam adımlarla ilerleyeceği yolunda daha elde edeceği çok başarı vardı. Henüz bu bir başlangıçtı. Aynı dönemde seçimlerde Siirt milletvekili seçilen Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesi Erdoğan'a ani ve yeni bir kapı açtı. Siirt'teki seçimlerin tekrar yapılmasına karar verildi. AK Parti'nin ilk sıradaki adayı Mervan Gül adaylıktan çekildi ve Erdoğan, partinin birinci adayı olarak aldığı %85 oy oranıyla Siirt seçimlerini kazandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan artık milletvekiliydi. Tüm gençliği boyunca hayalini kurduğu birçok şey için zorlu yollardan geçmiş olsa da ilk önemli adımı atmıştı. Sonrası Erdoğan için fazla hızlı ve başarı doluydu. Abdullah Gül, Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sezer'e istifasını sundu.
İstifası onaylanan Gül'ün ardından Cumhurbaşkanlığından aldığı görevle Erdoğan, genel seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra 59. hükümeti kurdu. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan, kendisini destekleyen ya da desteklemeyen her bireyin sorumluluğunu taşıyordu ve belli ki bu sorumluluğu daha uzun yıllar taşıyacaktı. AK Parti 22 Temmuz 2007'de yapılan 23. dönem milletvekili seçimlerinde aldığı %46.6 oy oranıyla milletvekili sayısını 341'e çıkardı. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın ikinci kez başkanlık koltuğunu hak ettiği anlamına da geliyordu. Aynı durum çoğalarak üçüncü kez de tekrarlanacaktı. Ey Türkiye! Sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın. Sen ki Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan, ecdadını yücelten Melikşah'sın. Gördüğün rüyadır hayır alamet. Gazi Osman'ın göğsünü delen o dev çınarsın. Ey Türkiye! Geçmişini bil ki geleceğe ışık olasın. Fatih'in dediği gibi senin kudretinin ulaştığı yere onların hayalleri dahi ulaşamasın. 12 Haziran 2011'de yapılan 24. dönem milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi aldığı %49.83 oy oranıyla ve 327 milletvekiliyle Erdoğan'a üçüncü kez hükümet kurma yetkisini kazandırdı. Başkanlık sürecinde altyapı çalışmaları. Özellikle İstanbul'dan yola çıkarak söylenebilir ki ülkenin en büyük sorunları arasında ilk sıralarda altyapı ve ulaşım gelmekteydi. Bu sebeple Erdoğan başkanlığı sürecinde en çok eğilimi bu iki konuya gösterecekti. Erdoğan devletin yönetiminde bulunduğu süre içerisinde 2014 yılı itibariyle 471 kilometrelik bölünmüş devlet ve il yolu inşası gerçekleştirecekti. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapımı tamamlandı ve devam ediyor. 2004'te Türkiye'nin ilk denizaltı tüneli olan Marmaray'ın inşası da başlamıştı. İstanbul Boğazı'ndan geçen Marmaray 2013'te tamamlandı. 2011'de Avrasya Tüneli ve Konak Tüneli'nin temelleri atıldı. Konak Tüneli 24 Mayıs 2015'te açılırken Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016'da hizmete girdi. Bu iki tünel Türkiye'nin rüya projelerinin ilk ürünleriydi. İlk hattı 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açılan yüksek hızlı tren daha sonra birçok ile yayıldı. 2013'te İstanbul Boğazı üzerine 3. köprü olarak konumlandırılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımına başlandı ve 26 Ağustos 2016'da köprü açıldı. 2002'de 25 olarak kaydedilen havalimanı sayısı Erdoğan sürecindeki çalışmalarla 52'ye ulaştı. İstanbul'daki 3. havalimanının inşası ise 2014'te başladı. 2018 yılında ise faaliyete geçti. Şimdi ise İstanbul'da Kanal İstanbul projesi Avrupa ve dünyayı kıskandıracak nitelikte. PKK sorununda çözüm süreci. Hükümet Erdoğan dönemini yaşıyordu ve Türkiye çeyrek asırdır süren bir PKK cehenneminin içindeydi. Resmi rakamlar 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini gösteriyordu. Hükümet 2009'da bu sorunu çözmek için adım olacak bir plan duyurdu. Avrupa Birliği de bu çözüm sürecini destekliyordu. Bütün medya yayınları ve siyasi kampanyalarda Kürtçe kullanımına izin verildi. Bunun yanı sıra daha önceden Türkçe isimlerle değiştirilen şehir ve kasabaların Kürtçe isimleri hakkında yapılandırma kararı da alındı. Ayrıca çıkarılan yasayla silah bırakan PKK üyelerinin eve dönüşleri ve sosyal yaşama katılmaları konusunda gerekli tedbirler alınacak ve destek verilecekti. Erdoğan çözüm sürecini
Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine engel olan kronik sorunları çözmek için cesur bir adım attık şeklinde açıkladı. Ancak AK Parti hükümetinin attığı bu cesur yürekli adıma sırtını terör örgütüne ve oluşumlarına dayamış olan sözde Kürt siyasetçileri mukabelede bulunmadıkları gibi sürecin bozulması için de ellerinden gelen her türlü kötü senaryoyu da ortaya koymuşlardı. Ve bu sürecin sonunda 6-8 Ekim olayları olarak Türk siyaset tarihinde anılacak elim olaylarda gencecik insanlarımız terör örgütü elemanlarınca katledildi. Yasin Börü, Kürt halkına yardım dağıtırken teröristler tarafından katledilmiş, kafası taşla ezilerek öldürülmüştü. Sırtını teröre dayayan sözde Kürt siyaseti, halka rağmen halk için siyaset yapmaya devam ediyordu. 17 Aralık operasyonları. 17 Aralık 2013'te FETÖ mensubu olduğu sonradan ortaya çıkacak olan dönemin Cumhuriyet Savcısı Celal Kara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlüğü ekipleri bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iş adamları, bürokratlar, kamu görevlileri ve 61. Hükümet Kabine üyesi 3 bakanın da adının olduğu 47 kişi rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından soruşturmayı yürüten savcılar, adli kolluk amirleri ve memurlarının bir kısmının görev yerleri İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirildi. Aralarında görevden alınanlar da oldu. Erdoğan bu soruşturmayı hükümetine karşı yapılmış bir darbe girişimi olarak niteliyordu ve sonuçlarına bakıldığında da bu tespitin doğru olduğu ortaya çıkacaktı. Ardından FETÖ'ye bağlı dershanelerin kapatılması yönündeki girişimlerle durum iyice kızıştı. 3 bakanın 17 Aralık soruşturmasından sonra istifasını vermesinin ardından AK Parti ve FETÖ arasında açık bir çatışma süreci de başlamıştı. Erdoğan bu süreci Türkiye içi ve dışındaki karanlık çevrelerin oyunları olarak değerlendiriyordu. Bugün durumun vehameti düşünüldüğünden daha da kötüye ilerleyecek, ülke birkaç yıl sonra 15 Temmuz kanlı darbe girişimini de yaşayacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görevine 2007 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde gelmişti. 2014'te görev süresi dolan Gül'ün ardından seçimin tekrar yapılması gerekiyordu. 2007 Türkiye Anayasa Değişikliği referandumu gereği ilk kez Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçilecekti. Seçimin ilk turu 10 Ağustos'ta yapılacaktı. CHP ve MHP çatı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nu gösterirken HDP'de Selahattin Demirtaş'ı belirledi. Dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve SİTBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bütün AK Partili milletvekillerinin imzasıyla adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Artık hummalı bir seçim süreci başlamıştı. Logolar, sloganlar, mitingler, Erdoğan'ın seçim kampanyası için hazırlanan slogan "Milletin adamı Erdoğan'dı". Seçim sonuçları açıklandığında bu bir devrin de resmi olarak başlangıcıydı. Artık Erdoğan aldığı %51.79 oy oranıyla Türkiye Cumhurbaşkanı oldu. 28 Ağustos 2014'te yeminini etti ve görevine başladı. Ertesi gün ise boşalan başbakanlık koltuğuna Ahmet Davutoğlu oturdu. Yeni bir isim, yeni başlangıçlar. Şimdi uzun adamın yoğurt yiyişinin sahnesiydi. Erdoğan kalbinde çocukluğunun izleriyle ilk adımını attı. İlk adımlar. Bu icraattan ilk olarak dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olarak adlandırılan yeni yönetim binası olmuştu.
Birçok eleştiri okunun hedefinde bulunan bu inşaat her şeye rağmen tamamlandı. Külliye başta ülkenin başbakanları için yeni bir merkez olarak tasarlanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı görevine başladıktan sonra Erdoğan, külliyenin Çankaya Köşkü yerine yeni merkez olarak kullanılacağını duyurdu. Çankaya Köşkü ise yeni başbakanlık merkezi olacaktı. Bu tarih bir değişiklikti. Çünkü Çankaya Köşkü, ülke kurulduğundan bu yana Cumhurbaşkanları için sembolik bir merkezdi. Ancak şimdi değişim zamanıydı. Şimdi yeni Türkiye adımlarının atılma vaktiydi. Erdoğan ve Davutoğlu arasında gerginlik iddiaları. Kamuoyunda Başbakan Davutoğlu ve Erdoğan arasında gerginlik haberleri baş göstermişti. Sebebi ise Ocak 2015'te Başbakan Davutoğlu tarafından hayata geçirilmeyen şeffaflık paketi ve 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında adı geçen 4 bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi hususları olarak gösteriliyordu. 4 Mayıs'ta Erdoğan ve Davutoğlu görüştü. Kısa bir süre sonra da AK Parti olağanüstü kongre kararı aldı ve bu kongrede Davutoğlu parti başkanlığına aday olmadı. Akabinde Davutoğlu başbakanlıktan çekildi ve yerine Binali Yıldırım getirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda halk oylamasıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önü açıldı. 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'nin genel başkanlığına yeniden seçildi. Şimdi ise ülke 24 Haziran'da yapılacak seçime odaklanmış durumdaydı. AK Parti'nin MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı'nın karşısında Saadet Partisi, Demokrat Parti ve İyi Parti de CHP ile Millet İttifakı'nı kurdu. Muhalefet de birliğini oluşturduğuna göre şimdi sıra yaklaşan süreci belirlemeye gelmişti ve beklerken yaşanacakları görmeye tabii ki. Şimdi başkanlık sistemi dönemiydi. Şöyle ki, 2017 referandumunda kabul edilen anayasa değişiklikleri 24 Haziran seçimleriyle birlikte tamamen yürürlüğe girecekti. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak, kararname yayınlayabilecek, erken seçim kararı alabilecek, bütçe hazırlayıp güvenlik politikalarına karar verebilecekti. Tabii parlamentonun hazırlanan bu bütçeyi onaylaması şartıyla. Bu sistem ülkedeki çift başlılığı ortadan kaldıracak ve istikrar gelecekti. Öyle de oldu. Erdoğan sistemli çalışmasının karşılığını adım adım gösterdiği başarılarla almıştı. Şimdi ise bu başarıyı sağlam adımlarla ve kalbini sevgiden ayırmadan devam ettirme zamanıydı. 24 Haziran günü yapılan seçimlerin sonucunda halk kararını verdi ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başkanı seçildi. Bu kalpte ülkene büyük bir aşk taşımanın bir başka ifade ediş şekliydi. İşte Erdoğan'ın seçim sonuçları açıklandığında balkon konuşmasında geçirdiği gibi bu seçimin galibi demokrasi, milli irade ve 81 milyondu. Geçmişin izlerinden aldığı şey ve ülkesinde duyduğu aşkla bir Recep Tayyip Erdoğan geçiyor bu dünyadan. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan diyordu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Ve
merhum Mehmet Akif Ersoy gibi amin diyorum. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber.